Toksik insanları nasıl ayırt ederiz? Hayatında seni yoran ama adını koyamadığın insanlar var mı? Onlarla konuştuktan sonra kendini suçlu, yetersiz ya da tükenmiş hissediyor musun? Belki de sorun sende değil. Bugün toksik insanları nasıl ayırt edebileceğimizi konuşacağız. Çünkü toksik insanlar her zaman bağırmaz, tehdit etmez ya da açıkça kötü davranmaz. Bazıları çok sessizdir. Hatta ilk başta fazlasıyla iyi bile görünebilir. 1. Toksik insan kimdir? Önce şunu netleştirelim. Toksik insan demek, zaman zaman hata yapan insan demek değildir. Hepimiz kırıcı olabiliriz, yanlış konuşabiliriz ama toksik insanlar bunu sürekli ve sistematik şekilde yapar. Toksik bir insan, senin enerjini düşüren, sınırlarını ihlal eden, kendini kötü hissetmene rağmen bunu görmezden gelen kişidir. Ve en önemlisi, bu durumdan beslenir. 2. Yanlarında kendin olamazsın. Toksik insanlarla birlikteyken fark etmeden değişmeye başlarsın. Kelimelerini seçersin, susarsın, bunu söylersem yanlış anlar mı diye düşünürsün. Kendin olmaktan çok onları rahatsız etmeyecek bir versiyonuna dönüşürsün. Bu sağlıklı bir ilişkide olmaz. Sağlıklı ilişkilerde rahatlama vardır. Toksik ilişkilerde ise sürekli tetikte olma hali. Eğer biriyleyken sürekli diken üstündeysen bu çok güçlü bir işarettir. 3. Suçu hep sana yüklerler. Toksik insanların en belirgin özelliklerinden biri asla sorumluluk almazlar. Bir sorun mu çıktı? Sebebi sensin. Kırıldığını mı söyledin? Çok alıngansın. Sınır mı koydun? Ne kadar değiştin? Bu kişiler hatalı olduklarını kabul etmek yerine seni hatalı hissettirmeyi tercih eder. Zamanla sen de gerçekten acaba ben mi abartıyorum diye düşünmeye başlarsın. Bu psikolojide gaslighting olarak bilinir. 4. Sürekli drama ve kaos vardır. Toksik insanların hayatında her zaman bir kriz vardır. Birileri onlara haksızlık yapmıştır, herkes onları yanlış anlamıştır. Hep bir gerginlik, hep bir karmaşa. Ve ilginç olan şu, bu kaosun içinde hep sen varsındır. Seni dert dinleyicisi, arabulucu ya da duygusal yük taşıyıcı yaparlar. Ama sen zor bir dönemden geçerken onlar ya yoktur ya da konuyu yine kendilerine çevirir. 5. Mutluluğun onları rahatsız eder. Gerçekten toksik bir insan senin mutluluğunu içten içe tehdit olarak algılar. Başarın küçümsenir, sevincin gölgelenir. Heyecanla anlattığın bir şey bir anda eleştiriye dönüşür. Bazen bunu alayla yaparlar, bazen senin iyiliğin için söylüyorum diyerek. Ama sonuç değişmez. Kendini suçlu gibi hissedersin. Sağlıklı insanlar senin ışığını söndürmeye çalışmaz. Toksik insanlarsa bunu farkında olmadan ya da bilerek yapar. 6. Sınır koyduğunda değişirler. Bir insanın gerçek yüzünü görmek istiyorsan ona bir sınır koy. Toksik insanlar sınırdan hoşlanmaz. Çünkü sınır onların kontrol alanını daraltır. Sınır koyduğunda seni suçlayabilirler, kırıldıklarını söyleyebilirler, hatta seni cezalandırmak için uzaklaşabilirler. Ama şunu unutma, sınır koyduğun için seni kaybeden biri zaten seni değil, sana erişimini seviyordur. 7. Hep sen verirsin, onlar alır. Toksik ilişkilerde denge yoktur. Sen anlayışlısındır, sen idare edersin, sen alttan alırsın ama bir gün yorulduğunu söylediğinde sen de çok değiştin denir. Sağlıklı ilişkiler karşılıklıdır. Toksik ilişkilerse tek taraflıdır. 8. Onlardan uzaklaşınca rahatlarsın. Belki de en net işaret budur. O kişiyle görüşmediğin günlerde daha hafif hissedersin. Daha az düşünür, daha rahat nefes alırsın. Eğer bir insan hayatında yokken daha iyiysen, orada durup düşünmek gerekir. Toksik insanları ayırt etmek, onları etiketlemek için değil, kendini koruyabilmek içindir. Herkesi kurtarmak zorunda değilsin. Herkese tahammül etmek zorunda da değilsin. Unutma, ruh sağlığın birilerini üzmemekten daha değerlidir. Eğer bu video sana bir şey fark ettirdiyse, yalnız değilsin. Birçok insan bu farkındalığı geç yaşar. Videoyu beğenmeyi, Günlük Psikoloji kanalına abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda kendini korumanın yollarını konuşacağız. Görüşmek üzere.